Alarm çaldı. Gözlerini açtın ve içinde hiçbir şey yoktu. Bu sabah kaç kez yaşandı? Ekrana bakıyorsun. Yapman gerekenler listesi önünde ama başlayamıyorsun. Bu tembellik değil, hafta sonu. Ama dinlenemiyorsun. Zihnin kapanmıyor. Bu senin suçun değil. Bu tükenmişlik. Eskiden sevdiğin şeylere bakıyorsun ve içinde hiçbir şey hissetmiyorsun. Bu işaret. Ne yiyeceğine karar veremiyorsun. Küçük seçimler devasa geliyor. Bu karar yorgunluğu. Eğer bu tanıdık geldiyse, bu video senin için. Tükenmişliğin bir adı var ve çıkış yolu da. WH o tükenmişliği resmi olarak tanımladı. Kronik iş stresi. 3 boyutu var. Tükenme, mesafe, yetersizlik. Tatilden döndün. Hala yorgunsun. Çünkü tükenmişlik, uyku eksikliği değil, kronik stres birikimi. İş tükenmişliği en bilineni. Ama ilişki tükenmişliği ve ebeveynlik tükenmişliği de var. Hangisi sende? Tükendin çünkü zayıfsın değil. Tükendin çünkü çok uzun süre çok fazla şey taşıdın. Fark büyük. APA 2026. Tükenmişlik vakaları rekor seviyede. Sen yalnız değilsin. Bu bireysel değil, sistemik. Tükenmişlik olduğunu bilmek seni anında iyileştirmiyor. Ama neden bu kadar zor olduğunu açıklıyor. Toplantıdasın, herkes konuşuyor ama hiçbir şey içine girmiyor. Bu dikkatsizlik değil, bilişsel yorgunluk. Gelen kutusunu açtın ve 3 e-postayı okumak için mola verdim dedin. Bu tükenmenin sesi. Artık umursamıyorsun ve bunu fark edince üzülüyorsun. Bu sinikleşme, tükenmişliğin 3. boyutu. Bir şeyi tamamladın ama iyi hissetmedi. Yetersizlik hissi, tükenmişliğin sessiz boyutu. Herkes gitti. Sen hala buradasın. Bu fedakarlık değil. Bu tükenmeye giden yolun kendisi. Baş ağrısı, omuz gerginliği, mide sorunları. Vücut tükenmişliği ilk fark eden olur. Eve geldin, kanepeden kalkamıyorsun ve suçluluk duyuyorsun. Ama bu tembellik değil, bu tank boş, yanlarındasın. Ama orada değilsin. Duygusal tükenme bu. Sevmek istiyorsun. Ama içinde bir şey kalmamış. Çok yorgunsun. Ama uyuyamıyorsun. Bu tükenmişliğin en zalim çelişkisi. Beyin kapanmıyor. Artık sosyal davetleri reddediyorsun. Hobilerinden uzaklaştın. Bu izolasyon tükenmişliğin sessiz ilerleyişidir. Küçük bir şeyde patladın ve sonra suçluluk geldi. Tükendiğinde duygusal tampon ortadan kalkıyor. Kendine ayırdığın zaman yok. Kişisel bakım son sırada. Bu normal değil. Bu tükenmişliğin işareti. Her isteğe evet, sınır yok. Hayır dememeyi öğreten kişiler en çabuk tükenen kişilerdir. Yeterince iyi değil, bir daha bak, bir daha düzelt. Mükemmeliyetçilik tükenmenin yakıtıdır. Gece 11'de iş mesajına cevap verdin, sınır yok ve sınır olmayan yerde tükenme kaçınılmaz. Çok fazla iş, çok az kaynak. Bu senin yetersizliğin değil, yapısal bir aşırı yük.
Kararlara dahil edilmiyorsun. Kendi işinde söz hakkın yok. Bu kontrol eksikliği tükenmeyi hızlandırır. Çok çalıştın ama kimse fark etmedi. Değer görmemek, tükenmişliğin güçlü bir nedeni. Her sabah biraz daha zor. Alarm çalıyor ve içinde bir gün daha diyorsun. Birinci işaret. Neden yaptığını unuttun. Hareket var ama anlam yok. İkinci işaret, anlam kaybı. Baş ağrısı artık sık gelir oldu. Mide sıkışması. Omuzlarda kronik gerginlik. Üçüncü işaret, insanlar artık yorucu geliyor. Sosyal olmak enerji istiyor ve sende enerji kalmadı. Dördüncü işaret, daha çok çalışıyorsun ama daha az bitiriyor. Bu tükenmişliğin acımasız paradoksu. Bazen hiçbir şey hissetmiyorsun. Bazen küçük bir şeyde patlıyorsun. 6 ve 7. işaret. Kaç tanesini tanıdın? 3 mü? 5 mi? Hepsi mi? Bu sayı seni tanımlamıyor, anlıyor. Bu senin yönetim eksikliğin değil. Bu senin zayıflığın değil. Bu yapısal bir sorun ve sen kurbanısın. Tükenmişlikten çıkmak mümkün. Yavaş, sabır isteyen ama mümkün. Ve sen bunu hak ediyorsun. Bu videoyu izlemeyi seçtin, merak ettin, adını koymak istedin. Bu adımlar küçük değil, yorumlarda yaz. Hangi işaret en çok tanıdık geldi? Yalnız değilsin. Altında binlerce cevap var. İyileşme hızlı olmasını istiyorsun ama bu da tükenmişliğin bir parçası. Sabır. Adım adım. Birinci adım. Gerçekten dur. Telefonu bırak. E-postayı kapatma. Tamamen dur. Bu da bir beceri. İkinci adım. Uyku. Yemek. Hareket. Temel ihtiyaçlar tükenmişliğin ilk onarım noktasıdır. Üçüncü adım. Hayır. Küçük bir hayırla başla. Bu tükenmişlikten çıkışın en kritik becerisi. Dördüncü adım. Yalnız taşıma. Terapist, koç ya da doktor. Tükenmişlik yalnız çözülmez. Aynı alarm. Ama bu sabah gözünü açtığında içinde küçük bir şey kıpırdadı. Bu başlangıç. Sabah kahvesi, balkon ve bu sefer gerçekten oradasın. Henüz tam değil ama bu hissettiriyor.